planlar masa başlarında, işte belediyenin koridorlarında yapılıyor. Bir süre sonra bize diyecekler ki al planınızı yaptık. Gelip bize şunu demeliydiler. Yani biz böyle bir niyetimiz var. Bir planlama sürecine dahil olduk. Ve biz bu planlama sürecinde gelin ne yapacaksak oturup kararlaştıralım üzerine bir kurgu yapmalıydık. Ama biz bugün emek katmadık buna mahalle olarak. Kentte yaşayan insanlar kentin geleceğini geri dönülmez biçimde bozacak, betonlaştıracak, yaşanmaz hale getirecek bu büyük kararlara karşı bir tepki göstermedikleri sürece bu rant mekanizması içerisinde İstanbul satılmaya, yapılaşmaya, büyümeye devam edecek. Sen bu insanları Anadolu'dan kalktıp getirttirdin, teşvik ettin. Metropol statüsüne de gelince benim sana ihtiyacım kalmadı ha. Kent kentliliği ne zaman olur? Kentli kendine dair bir siyaset oluşturduğu zaman olur. Buradaki irade dedi sizsiniz. Bunu reddedecek olan da sizsiniz, kabul edecek olanlar da sizsiniz. Yaşam alanlarımızı savunmak zorundayız. Mahalle baskısı yok. Burası bizim kamusal alanımız. Tepeden inme, zorla, baskıyla yapılan hiçbir şeyi de burada aslında kabul etmiyoruz. Kamusal mekanı kamusal yapan şey hepimizin onu kolektif olarak sahiplenmesidir. Bu da hepimizin onda eşit hakkı olduğunu kabul etmekle geçer. Farklı sosyal sınıfların bir araya geleceği buluşma yerleri yok. Sokak buluşmanın, çatışmanın, zenginliğin yeriyken AVM'ler bütün bu farklılıkları homojenize eden yerler. Kentin olabilmesi için yollarında insanların yüz yüze geldiği karşılaşma mekanları olması lazım. AVM şunu söylüyor, içerisi güvenli, dışarısı tehlikeli. Trafik olarak, yaya olarak çektiğimiz eziyetin 1000 para. Erişimin sağlanabilmesi için yapılan bu müdahaleler kenti daha erişilmez kılıyor. O metro oraya yapılmış çok güzel bir hizmet. Yarım saatte Kartal'a var. Ama orada 1 saat araba bekleyince emek boşa gitti. Ben bir durağa erişilmiyorsa o raylı sistem de benim ulaşımım için çözüm değildir. Siz burayı dedik, otopark ya da işte çay bahçesi vesaire bu şekilde pazarlayıp verirseniz dedik, biz sizi mahkemeye vereceğiz. Yani bir şehrin göbeğinde yemyeşil koskoca bir alan. Gerçekten bu bizim için çok büyük bir şans. Kesinlikle aynı dokuda ve Boston olarak kalmasını istiyorum ben. Sonuna kadar o boşluğu boşluk olarak tutmak için uğraşıyoruz. 30 yıldır uğraşıyoruz ve 3. salvoyu da savuşturduk denebilir. Mesele bütün bu yapılırken bu rant meselesinin ve toprağın değer kazanmasının içinde kamu harcamalarının çok olması. Bugün bize Büyükdere Caddesi'nde ya tabii ki oluşacak. Tabii ki bir maslakta olacak. Sonuçta bu kaçınılmaz ama mesele tam da bu denklemi yanlış kurmakta. Temin kuzeyi zaten İstanbul'un elinde kalan son orman alanları. Buraların yapılaşmaya açılması demek İstanbul'un işte akciğerleri dediğimiz ormanlarının betonlaşmasıyla, su kaynaklarının kirlenmesiyle son bulacak. Ya yine köprü gelince istisna olacak işte. Zenginler yerleşecek. Bu proje bir ulaşım projesi olmaktan çok bir arazi geliştirme projesi. Hani bir siyasi iradenin kolay kolay reddedebileceği bir şey değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanıyken kabul etmediği bir şeyi başbakanken kabul ediyor olmasının sebebi bu. Yoksa o da biliyor aslında 3. köprüyü yapmanın doğru bir şey olmadığını. Şehirlerde kim yaşıyor? İnsanlar yaşıyor. Burada yaşayanlar nasıl yaşadığına dair onlar karar verirler. Benim hakkımda birileri karar veremez burada yaşayacaksın diye. Ben kararını veririm çünkü ben yaşıyorum. Mağdur etmeyeceğiz,
helallik alacağız. Sen vatandaşı toplu mezara mı gömüyorsun da helallik alacaksın? Şimdi burada yapılması gereken mahallelerin birbirine el vermesi. Her mahallede bu kapasite çıkar. Çözüm bizde, söz artık bizde diye 2 ayrı panel yaptık. Diğer tüm mahalle halkının, Sarıyer'in diğer mahallelerin katıldığı ortak bir panel. Değişen dünya şartları yani İstanbul'u uluslararası iş bölümünde bir sanayi merkezi değil, bir küresel kent olarak konumlandırıyor. İstanbul'un sanayi kenti kalması herhalde kimsenin savunacağı bir şey değil. Küçük ve orta sermaye açısından biraz zorlama. Avcıcı sitesi de yani ne kadar bize yeter, ne kadar cevap verir bilmiyorum. Şu anda orada da boş yer yok zaten. Yani buradaki üretimi siz alıp kentin başka bir noktasına taşıdığınızda aynı şeyi taşıyamıyorsunuz. Nerelerin üretim bölgesi olacağı, nerelere hangi kesimlerin yerleştirileceği bizzat o kesimlerin karar sahibi yapılmasıyla çözümlenmeli. Dünya kültür mirası olarak belirlenmiş olan bir tarihi yarımadanın tam göbeğine bu Marmara'yı çıkarttığınız zaman Yenikapı olmaktan çıkar, Avrupa'nın en büyük transfer terminallerinden bir tanesi haline gelir. Bu olay tarihi yarımadanın kimliğini tamamen değiştirecek bir şey. Bir yerde 1,5 milyon kişi transit ediyorsa bunun etrafında bir şey olmaması mümkün değil. Şimdi eskiden baktığımız zaman bu sokak başında bir tane bakkal vardı. Bugün bu sokağa çıktığınız zaman belki 250 tane fazla dükkan var. Bir yerde imalatın olması o mahallenin güvenilirliğinin sağlanması bakımından çok önemli. Burada halka bir şey verilmeyecektir. Yani geldiğim gibi köyüme gideceğim. Buradan alacağımız ders belki böyle İstanbul gibi çok özel yerlere biraz böyle deyim yerindeyse paldır küldür müdahale edilmemesi. Özellikle AK Parti hükümeti zamanında 2003 senesinde imzalanmış ulusal üstü sözleşmelerde Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi 2 tane önemli genel yorum yapar. Konut hakkı bir kullanım hakkıdır der. Yasa dışı iskan ve işgal de dahil olmak üzere bir kullanım hakkıdır der. İşgalcilerin haklarının bile tartışıldığı bir ortamda iken burada atıyorum 50 yıl boyunca çalışmış, hatta oranın hak sahibi olan insanın sözüne itibar ediyor. Haksız olsak amenna diyeceğim. Benim tabula evimi benden habersiz yer yapacak. 1000 liraya metrekaresini benden geri alacak. Bana 7.000 liradan tekrar metrekaresini satacak. Böyle bir şey yok. Mülkiyet hakkım diyor. Ben istediğim zaman alırım diyor. Böyle bir şey yok. Mülkiyet hakkını zedeliyorsunuz. İşte barınma hakkını zedeliyorsunuz. Eğer biz örgütlenmeseydik bugün buralar yıkılmış ve belki de inşaatlar başlamış olurdu. Kendilerinin haberi yoktu. Biz de işte örgütleniyorduk. Mobilize oluyorduk bir anlamda. Gidip bize anlatıyorduk. Yani diyorduk ki bakın başınıza bu gelmiş. Doğu ya da batı olmaz bana çatı ruh halim şu an nebe taş kadar kıta kasım patı gibi soluk bir suratı para istediğim adamın adı Murat'ı kıratı hop süremezsen yersin tokatı makatı delik demet akalım bakalım bak kime atacak bir çalın dinleyelim kasıtını da açın başın ağrırsa düşer kaşın yaşın büyükse kaldırılır naşın maaşın az ise gelir gözyaşın taşın dikili oradan taşın deşin yaraları her defa teşin seni bildiğin gibi herkes eşit peşin paran olmasa çıkar leşin keşin bildiği tek şey beyin keşif. Normalde bu olayın bizim sokak dilinde söylenilen şekli sürgündür yani ama onlar ne bileyim daha güzel yere göndereceğiz diye. Burada tabii insanlar okuma yazma bilmeyen birçok insan var, kandırmak kolay olduğu için. Siz diyorsunuz ki kardeşim, hayır senin işte bu yeşil alanlarını, geniş kamusal alanlarını kullanman, orada komşularınla doya doya mahalleni yaşamanı ben istemiyorum. Paket ettiler yani.
Sosyal dönüşüm olmadığı zaman, kentsel dönüşüm yaptığınız zaman sadece orada yaşayan insanları yerinden edersiniz. Feyiz, Sulukule'den sevgi, saygı dostum. İstanbul erişilemez bir kent haline geldi. Biz ayaklarımızı unuttuk ve ehliyetlerimizi aldık elimize. Herkes için kolay ve ucuz ödenebilir bir erişilebilirlik sağlanması, ulaştırma sisteminin temel ilkesi haline gelmesi lazım. Bir yere ulaşamıyorsanız, o noktaya sadece araçla ulaşmak zorunda kalıyorsanız, kentte özgürlüğünüz kısıtlanmış demektir. Engelli vatandaşlarımızın, engellilerimizin hiçbir şekilde kent içerisinde özgürce dolaşma hakkını vermediğimiz için biz onları sokaklarda, evlerinin önünde göremiyoruz. Yani kamu sahasının içermesi gereken şey nedir? Bizim farklı düşüncelerimizi sergileyebileceğimiz bir alan olmasıdır. Aslında birbiriyle karşılaşmayanları birbirleriyle karşılaştıran, ötekiyle yüz yüze gelebileceğiniz, başka bir durumda yan yana olmak istemeyeceğinizde mecburen yolunuzun kesişeceği bir yer demek. Taksim meselesinin üzerindeki sorunlarımızı konuşmaya başlarsak, biz o zaman Türkiye'nin daha başka problemleri üzerinde de konuşmaya başlayabiliriz. İstanbul bizim, Caddebostan bizim, buranın her yeri bizim, Gecekondu Mahallesi de bizim, Maslak da bizim. Biz buralıyız ve buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Başka türlü olmaz, umutsuzluğa kapılmamak lazım. 254 haneden 18 kişi kaldı. Benden kötü durumda okul yazarı olmayanlar var. Organize olacak vakit bırakmadılar. Ve buradan yıkılıp da evlerinden olan kişiler hep mağdur kaldı. Bu mağdur kişiler nasıl geçiniyor şu an sordular mı? Hani toplumun yoksul kısımlarını sınıf altı olmaya doğru itiyorsunuz ki bence bu çok tehlikeli bir şey. Herkesin sevdiği bir yer vardır. Herkes sevdiği yerde olmak ister veya sevilen sayılan bir yerde olmak ister. Bu benim bir yerde yaşama hakkımı gasp edip başka bir yere transfer edilmemi kanunlaştırmış. Bu benim en temel istediğim yerde yaşama hakkımı seçme özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Yani İstanbul yapan belli ezberler vardır. Neyin nerede satılacağı aşağı yukarı kuşaklar boyu bilinir. Hem burada bir pazar ortamı var hem de çok ciddi bir üretim ortamı var ki bu kent ile entegre olmuş vaziyette. Bir anda gitmesi, kaybolması ya da başka bir yere gitmesi mümkün değil. Herkesin ağzında şişhane ne olacak diye bir endişe, bir soru var. Biz sonra bekliyoruz ne olacak diye, bilemiyorum. Bizi ne kadar burada yaşatırlar. Kabul edip evet biz gideceğiz demek yerine hayır biz burada bu ağa bağlı olarak ancak yaşayabiliriz diyebilmeleri gerekiyor. O zaman ben nasıl bir birey olacağıma karar verme hakkına sahip olduğum kadar o kentin oluşumunda da karar verici olmam gerekiyor. Çünkü o kent benim nasıl bir birey olacağımı belirliyor. Biennaller aslında çok farklı türde ele alınabiliyor ama çok kategorik olarak, çok kaba olarak bakınca iki farklı kategoride ele alındığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi epeyce eğlenceli, bir tür fuar tadında, insanların görsel olarak etkilenmesine yönelik olarak hazırlanmış olanlar. Bunlar aslında daha büyük çoğunluğu meydana getiriyorlar. Onun dışında olanlar da yani biraz bizim de yapmaya çalıştığımız kendi sorunsallarını oluşturan ve oluşturduğu sorunsala uygun bir seçimle düzenlenmiş olan biennaller. Bu musibet aslında biraz buradan çıkmış olan bir konu. Ve Türkiye'deki veya Türkiye dışındaki biraz omurgasına İstanbul almakla birlikte bu yakın coğrafyadaki büyük dönüşümün, gelişmekte olan ülkelerdeki büyük kentsel değişimlerin, evrimlerin biraz izini süren, onları sorunsallaştıran,
bunların çok kolaylıkla yapılabilir, çok hızlı yapılabilir ve çok hızlı planlanır, çok hızlı tasarlanır olma durumunu bir tür problem olarak ortaya koyan ve bunu da sadece çok böyle elitist bir durum olarak değil, yani izlenmesi çok geniş kitleler tarafından olabilecek bir hale getirmeye çalışan bir tema. Bu büyük dönüşüm aslında kendisini meşrulaştırmak için pek çok kanal buluyor kolayca. Özellikle çeşitli politik stratejiler içerisinden büyük toplumsal kitlelerce kolayca benimsenen çeşitli savları arkasına aldığını söyleyebiliriz. Öte yandan büyük toplumsal kitleler tarafından benimsense bile başka kitlelerin hayatında da köklü değişimlere yol açtığını söyleyebiliriz bu dönüşümün. Ve bu bağlamda üzerinde tartışılması gereken pek çok durumu da açığa çıkartıyor. Tema olarak musibetin seçilmesi sergilenme biçimini de etkiledi ve İstanbul Modern'de şimdiye kadar yapılmış olan sergilerin yöntemlerinden de diğer bienallerin sergileme yöntemlerinden de epeyce farklı bir tutum sergilediğimizi düşünüyorum. Bienallerde çoklukla rastlanan bütün işlerin bir arada total mekan içerisinde sergilenmesi durumundan biraz daha uzakta duran bir sergi tasarımı oldu musibetin genel sergi tasarımı. Bu bağlamda aslında bütün işlerin biraz daha kişisel bir şekilde algılanabileceği ve daha yakından incelenebileceği biraz konsantrasyon odaları yaratmak gibi bir önerimiz ve niyetimiz oldu. Her bir konsantrasyon odasından çıkıp diğer işe doğru ilerlerken bu tekinsizliği sürekli vurgulayan ama musibeti de insana her seferinde hatırlatan bir ana dolaşım strüktürü var aslında. İstanbullu olduğunu düşünen, kendisini İstanbullu olarak gören ve hatta işte kendisini kentli olarak gören herkesin mesleği veya esas disiplini tasarıma yakın olsun veya olmasın bu durumu benimseyeceğini, bu durumdan bir şeyler çıkaracağını ve aslında tasarımın kendi hayatını nasıl koşulladığını biraz olsun sezebileceğini umuyoruz.